Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz üroloji uzmanı Profesör Doktor Fatih Altunrendi. Fatih Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyisiniz? Çok teşekkür İyiyiz ederiz. bizler de Sağ hocam, olun. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam bugün idrar kaçırmadan bahsedeceğiz. Gerçekten çocuklarda sık karşılaşılan bir şey ama bir de erkeklerde ya da ileri yaşlarda olduğunda çok daha ciddi bir problem haline gelebiliyor. İdrar kaçırmanın nedenleri nedir? Neden meydana gelir? Biraz bahseder misiniz? Şimdi şöyle, gerçekten idrar kaçırma 20 yaşın üzerinde yüksek oranlarda görülen büyük bir sosyal problem aslında. Hastaları da zora sokan bir problem. İdrar torbasını bir balona benzetebiliriz. İdrar miktarıyla genişleyebilen, önünde düz kas ve çizgili kaslardan oluşan bir kapı mekanizması bulunan bir organımız. Burada yaklaşık 350-400 cc idrar olduğunda beynimize bir impuls gidiyor. İdrar geldi diye. Beynimizde bunu uygun şartlar var mı yok mu diye değerlendirip tekrar bel bölgesine bir impulsla eğer tuvalet varsa idrarımızı yapabiliyoruz. Bu normal olandır. İdrar kaçırma, işte bu istemsiz, istem dışı olan kaçırmaların hepsine birlikte idrar kaçırma diyoruz. Bu peki, özür Pardon, dilerim. buyurun. Gece, gündüz mesela çocuklarda olduğunda gece idrar kaçırmalarından Evet, bahsediyoruz ama biz aslında gündüz olandan bahsediyoruz değil mi? Evet, gündüz veya gece olabiliyor bu. Bunun çeşitleri mevcut. O söylediğiniz anorexia nokturna çocuklardaki o ayrı bir konu. İstemsiz idrar kaçırmaları biz 3'e ayırıyoruz. Bunlardan birincisi sıkışma tipi idrar, ani sıkışmayla gelen idrar kaçırma ki urge incontinence diyoruz biz buna. İkincisi stres tipi idrar kaçırma. Üçüncüsü de bunların ortak olarak görüldüğü mixed tip idrar kaçırma. Urge incontinence'da hastalarımız otururken hiçbir idrar sıkıntısı yokken aniden bir idrar hissi olmasıyla birlikte ki buna urge sendromu diyoruz. Tuvalete gidene kadar olan kaçırmaya urge incontinence diyoruz. Urge tipi, ani sıkışıklık tipi idrar kaçırma. Aşırı aktif mesanede halk arasında hastalarımız böyle bir ifadede bulunuyorlar. İkinci tipimiz stres incontinence. Ayağa kalkma, öksürme, yani vücuda bir stres uyguladığımızda gülme, ani gülmelerde olan idrar kaçırmaya da stres tipi idrar kaçırma diyoruz. Bazen de her iki grup da birlikte görülebilmekte, biri daha baskın olmak suretiyle. Bu peki kadınlar hani doğumdan sonra özellikle bu tip idrar kaçırma problemleriyle karşılaşır. Bu bahsettiğimiz konu erkekleri mi yoksa kadınları mı daha çok ilgilendiriyor yoksa her iki cinsi de eşit şekilde mi etkiliyor? Şimdi şöyle, nedenlerine baktığımızda aslında dediğiniz gibi kadınlarda 20 yaşlardan sonra yaklaşık bir çalışmaya göre ilgimi çekti. %49.6'lara varan oranlarda hayatın belirli bir döneminde bu şikayette başvuruyorlar. Yüksek de bir Evet, oran. yüksek bir oranda görülüyor. Kadınlarda çok görülebilen bir rahatsızlık. Erkeklerde de tabii ki bu rahatsızlık görülebiliyor. Bunun çeşitli nedenleri var tipine göre. İdrar kaçırmanın tipine göre çeşitli nedenler var ki bu idiopatik olabileceği gibi nörolojik bir hastalık olabiliyor. Multiple skleroz ki yine popüler yaygın olarak görülen bir hastalık, multiple skleroz gibi hastalıklarda, çeşitli kas hastalıklarında, geçirilmiş enfeksiyonlarda mesela prostat ameliyatlarından sonra erkeklerde görülebiliyor. Yine obstrüksiyon durumlarında, yani idrar yapmayı önleyin, önünde bir engel olduğunda obstrüksiyon olursa erkeklerde görülebiliyor. Açıkçası böyle bir şikayetle başvuran hastalara iyi bir anamnez alıp hangi tipte idrar inkontinansı olduğunu, idrar kaçırması olduğunu sorgulayıp testlerimizi yapıp tanıyı koymak ve nedenini ortaya bulmak gerekiyor. Çoğunda bulamıyoruz, idiopatik oluyor. Bu özellikle urge inkontinans, aşırı aktif mesanelerde çoğunluğu idiopatik olarak karşımıza çıkmakta. Ama iyi bir fizik muayene ve anemnezle ve bazen de ürodinami dediğimiz testlerle birlikte altta bir patoloji varsa bulabiliyoruz ve o patolojiyi ortadan kaldırarak da tedavi yapabiliyoruz. Şimdi idrar kaçırma problemlerinde hep böyle askı yöntemlerini duyardık yani duyuyoruz daha doğrusu. Evet. TOT yöntemi diyerek bahsettiğiniz. O genellikle o kullanılıyordu. Peki bu mesane pili nedir? Yani TOT uygulanamayan hastalık grubu için mi yapılıyor? Yok. Ya da kimlere uygulanıyor? Ne amaçla kullanılıyor? Şimdi şöyle, transsubtrotal teyp TOT yöntemi daha çok stres tipi idrar kaçırmalarda uygulanan bir tedavi metodu. Mesane pili dediğimiz şey aşırı aktif mesanesi olan ve medikal tedaviye dirençli tedavilerde, yani urge inkontinans olan ve medikal tedaviye dirençli olan hastalarda tam tersi olarak non-obstrüktif, yani o önünde bir blok olmayan, idrar yapamayan hastalarda, interstes stet gibi ağrılı mesane sendromu olan, kronik pelvik ağrısı olan hastalarda mesane pilini uyguluyoruz. Stres tipi idrar inkontinansta
o dediğiniz yöntemi uyguluyoruz, TOT yöntemini uyguluyoruz. Mesane pilini daha da değişik indikasyon için uyguluyoruz açıkçası. Anladım. Hocam bu bahsettiğiniz mesane pili tabii duyulmaya da başladı, az çok duyuyoruz ama o aşamaya geldik, yaptırmamız lazım, öneriyorsunuz. Bunu nasıl uyguluyorsunuz? Zor bir işlem midir? Hayatımıza nasıl devam edebiliyor muyuz gündelik hayatımıza? Bu süreçle ilgili bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Şimdi yanında da getirdim aslında, göstereyim. Yani Evet, lütfen. teknolojideki gelişmelerle birlikte piller, vücut için uygulanan pil büyüklükleri gitgide küçüldü. Bunların MR uyumluları ortaya çıktı. Mesane pili dediğimiz şey, dediğimiz gibi dikkatli hasta seçimi çok önemli bu hastalıklarda. Urge inkontinans mıdır, stres inkontinans mıdır, yoksa başka bir idrar kaçırma şeklim var. Onun tanımı iyi yapılması lazım. Bu tedavi seçeneklerini uyguladıktan sonra eğer başarısızsa gerçekten yüksek başarı oranlarıyla mesane pilini bu hastalara uyguluyoruz. Kimlere uyguluyoruz? Demin de söylemiştim aslında. Urge inkontinans ilaç tedavisine, işte yaşam şekli değişikliğine, botulinum toksine dirençli tedavilerde ona rağmen şikayet devam ediyorsa bu tedaviyi mesane pilini uygulayabilmekteyiz. Bazı grup hastalarda tam tersi olarak idrar yapamıyorlar hastalar ki birçok hastamda TAK dediğimiz temiz aralıklı kateterizasyonla yaşayan hastalarımız bu mesane pilinden sonra kendi spontan idrarlarını yapmaya başladılar. Ama obstrüksiyon olmayacak tabii önünde. Obstrüksiyon olmayan idrar retansiyonlarında bu yöntemi uygulayabilmekteyiz. Yine kronik pelvik ağrı bayanlarda sıkıntılı bir durum ve tedavisi zor olan bir durum. Bu gibi durumlarda da yine mesane pili uygulamasını uygulamaktayız. Uygulama süreci zor mudur? Şimdi şöyle, aslında çok zor değil, ofis şartlarında da yapılabilir ama biz kendi hastanemizde ameliyathanede yapmaktayız. Genel anestezi altında yapmıyoruz, lokal anestezi altında yapıyoruz. Sadece bu bel bölgesini uyuşturuyoruz. Hasta yüzüstü yatmakta ve o sinirlerin geçtiği foramenlerden, S3'ten iğne yardımıyla elektrot gönderiyoruz. Ve bu elektrodu gönderdikten sonra hastaya doğru yere geldik mi gelmedik mi diye görüntülemelerle bakıyoruz. Ve dışarıdan uyarılar vererek çeşitli duysal ve motor yanıtları hastadan uyanık olduğu için alabiliyoruz. İşte bayansa işte vulvada veya işte vajen bölgesinde bir karıncalanma hissi veya kaslarda kasılma gibi bel bölgesinde onları görüyoruz. Ayaklarında planter refleksi görüyoruz. Ve böylece o elektrodun doğru yerde mi değil mi olduğunu anlamış oluyoruz. Bu mesane pilini 2 aşamalı yapıyoruz açıkçası. Birincisinde test aşaması olarak yaklaşık 10 günden 3 haftaya kadar ilerleyen bir sürede. Uygunluk kontrolü gibi. Evet, yani koyduğumuz elektrottan, yani mesane pilinden fayda görüyor mu hastamız, görmüyor mu? Ona bakıyoruz, onu gözlemliyoruz. Yani aynı gün aslında evine gidebiliyor hasta ameliyatı yaptıktan sonra lokal anesteziyle olduğu için ve sık hastayla iletişime geçerek şikayetlerinde %50'den fazla bir azalma varsa kalıcı pil aşamasına geçiyoruz. Bundan da emin olma. Yani aslında bu pilin takılıp takılmayacağını hastamız kendisi söylüyor. Tabii bazı durumlarda, küçük çocuklarda, yaklaşık yani 10-12 yaşındaki çocuklarda bununla sağlıklı iletişime geçemezsek ürodinamik testlerle de bunu kanıtlayabiliyoruz. Fayda görüp görmediğini hastalarımız bize söylüyorlar. Eğer uygunluk verirlerse, fayda gördüklerini söylerlerse ikinci aşama denilen kalıcı pil uygulamasına geçiyoruz. O yüzden 15-20 günlük sürede aslında dışarıda bir elektrot olmakta, dışarıdan bir uyarı verilmekte. Ancak kalıcı pile geçtiğimizde vücut dışında hiçbir alet görülmemekte. İç kısma yerleştirmekteyiz pili. Vermiş olduğunuz güzel bilgiler için çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok enteresan bir konu. Yani Evet. tıbbın nerelere Evet. gittiğini artık kalp Teknoloji, pilinden sonra değil mi? Nerelere kadar Evet. gidiyor böyle. idrar pili de çok enteresan bir şekilde hayatımıza girdi. Teknoloji O yüzden böyle teknoloji geliştikçe geliştikçe evet, işlerimiz kolaylaştı. Çok Teşekkür teşekkür ederiz ederiz efendim. vermiş Teşekkür olduğunuz ederiz. güzel bilgiler için. Bugünkü program konuğumuz üroloji uzmanı Profesör Doktor Fatih Altunören'deydi. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.